Hepinize yeni bir Sailor Peace videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere damage'inizi nasıl 100 kat, 200 kat, 500 kat arttıracağınızı şaka yapıyorum bu arada. 500 kat ne? Yani o işin gırgırı. Damage'inizi nasıl yükseltebileceğinizi anlatacağım. Böyle vurdun mu oturtan cinsten arkadaşlar. O yüzden şöyle statlarımı ben size göstereyim. Benim statlarım böyle. Bu ildimi de videonun sonunda zaten göstereceğim. O önceki short videomda nasıl o kadar hasar vurduğumu size anlatacağım zaten videonun sonlarına doğru. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Diyelim ki Sailor Peace oyununa yeni başlayan bir oyuncusunuz. Ne yapmanız lazım? Buraya geliyorsunuz böyle. NPC kesiyorsunuz. Görev alıyorsunuz ve bu süreci tekrarlıyorsunuz. Ama bu süreçte damage'inizi arttıracağınızı tabii ki de yeni oyuncuların hiçbiri bilmiyor. Bu yüzden ben de sizlere küçük bir kıyak yapacağım. Zaten bilenlerin aklına geldi söyleyeceğim şey ama bilmeyenler de merakla izlemeye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bahsettiğim şey Haki. Nedir bu Haki? Haki Snow Adası'ndaki, hemen yanına bir gidelim. Orada anlatmaya devam edelim. Şimdi bu Haki'nin amacı, siz bu görevi alınca sizden birkaç tane şey isteyecek. Haki'yi aldıktan sonra sizden 150 kere combat şeklinde, bakın eğer elinizde kılıç varsa olmuyor. Combat şeklinde 150 kere NPC kesmenizi isteyecek. Ve Z skillini 65 kere spamlamanızı isteyecek. Ardından bana göre en zor olanı, normalde bu da kolay aslında ama otoklikle yapabilirsiniz bu işlemi. 750 kere, bakın NPC'ye vurmanıza gerek yok. Şöyle 750 kere M1'a, yani mouse'un sol kliğine tıklayacaksınız ve böylelikle bu görevleri tamamladıktan sonra Haki'niz açılacak. Peki bu Haki'yi nasıl aktif edeceğiz? Haki'yi aktif etmek için G tuşuna basmanız lazım arkadaşlar. Bende otomatik açık olduğu için ayarlarda otomatik açık sekmesi var. G tuşuna bastığınız zaman Haki açılacaktır. Bakın bu ses. Bu ses geldiği zaman Haki'niz açıldı demektir. Zaten elleriniz böyle siyahlaşacak. Şimdi bu Haki'yi nasıl kasıyoruz? Bakın Haki maksimum 100 level'e kadar kasılıyor ve bu Haki'yi kasmak için Haki'yi açmanız lazım. Haki açıkken NPC kesmeniz gerekiyor ve bunun da en kolay yolu burada deprem büyüsüyle şöyle C skill atmanız. Eğer C skill atarsanız hem şurada hem de diğer taraftaki NPC'leri kolayca öldürebiliyorsunuz. Tam şu hizada. Çünkü bir kill demek, yani bir NPC kill'i demek sizin Haki levelinize artı 1 puan demektir. Yani artı 2 artı 5 gelmiyor. Hiçbir zaman da böyle olmadı. Bir NPC bir XP demektir ve Haki'nizi böyle kolaylıkla arttırabilirsiniz. Çünkü her seferinde 10 tane NPC kesiyorsunuz. Bu işlem 2. denizdeki 1. adada da geçerlidir. Orada küçük bir tümsek var. O tümseğe geçerseniz, zaten oraya gelirsek anlatırım ben orada da diye düşünüyorum unutmazsam eğer. Böylelikle Haki levelinizi kolayca yükseltebilirsiniz. Bu Haki'yi yükselttik. Bize kazancı ne? Arkadaşlar bize kazancı hemen şuradan göstereyim. Bakın 75.5. Bize kazancı %75.5. Zaten pasif hasar olduğu için mükemmel bir olay bu. Şimdi gelelim bir diğer hasar arttırma araçlarına. Bakın arkadaşlar oyunda Reis var. Şu anda en çok yakın dövüşte hasar veren Warlord. Eğer bu Warlord Reis'ini rollarsanız sizde %80 damage verecek. Zaten bu oyundaki şu anda en yüksek hasarlardan birisi. Ama eğer kılıç kullanıyorsanız da Sword Blast'ı öneririm. O da size %75 damage veriyor ama %20 Sword damage veriyor. Diğeri de %80 damage veriyor. %22 de yakın dövüş veriyor. Şu anda oyunda build'leriniz için takacağınız en iyi 2 tane reisi gösterdim sizlere. Ve bu reis rolları da eğer chest'iniz varsa arkadaşlar chest'lerden bol bol çıkıyor. Chest'iniz yoksa da NPC'lerden farmlayarak alabilirsiniz. Veya Discord'umuzda gelip çekilişlere katılabilirsiniz. Çünkü bol bol çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir diğeri Sailor Adası'ndaki, yani buradaki adada Triad NPC'miz var. Burada en iyi olarak Emperior var. Zaten 2500'e secret attığı için belki şansınıza diyorum, bakın. Belki şansınıza direkt tekte Emperior atabilir. Bana atmadı direkt tekte Emperior. Bir 4-5 defa 2500 kere rollamam gerekti. Şimdi bize ne sağlıyormuş Emperior? 1.60x ile HP'mizi çarpıyor. Bunu boş verin. HP çok önemli değil. Ama bize damage lazım. 2.30. Yani 2.30 da damage'imizi çarpıyor. Yani siz bir vurduğunuz zaman 2.30'da bunu çarpıyor. Şu an bu trade'ler olarak en iyi ve en çok hasar veren trade diyebilirim. Ama eğer sizde az trade varsa ve size Celestial çıktıysa Celestial da okeydir. Ama Emperior tabii ki de bambaşkadır benim gözümde. Şimdi bunlar nasıl çıkıyor derseniz aynı şekilde. Reis'te anlattığım olayın aynısı arkadaşlar. Reis'te nasıl çıkarıyorsanız bunda da aynı şekilde çıkarıyorsunuz. Şimdi gelelim klanlar. Nedir bu klanlar? Arkadaşlar klanlar da aynı reisler gibi. Bakın mesela bende upper klanı var. Neden upper takıyorum? Çünkü şu anda ben yakın dövüşteyim. Yakın dövüşte en iyisi upper. %40 damage sağlıyor. %50 max HP, %12 yakın dövüş ve luck veriyor. Bir de bakın şurada ne diyor? Her skill attığınızda diyor %20 şansla 8 saniye boyunca %25 hasarınızı arttırıyor. Çok güzel bir olay ama tabii ki de bundan daha iyi olaylar var. Onları anlatacağım ben sizlere. Şimdi siz eğer yakın dövüş kullanıyorsanız upper klanını öneriyorum. Ama eğer
Eğer siz kılıç kullanıyorsanız, yani Dragon Godless'ları ya da ne bileyim Ice Queen'dir ya da Yamato'dur, bunları kullanıyorsanız da Eminence klanını öneriyorum. Çünkü Eminence klanı oyundaki şu anda en iyi kılıç build'lerine hasarı veren klan. Peki bunları nasıl çıkarıyoruz? Arkadaşlar bunları çıkarmak için şu anda en iyi 2 tane spot yeri var. Birisi Infinity Tower, diğeri de ikinci denizdeki birinci ada. İkinci denizdeki birinci adadaki o tümseye çıkıp spottaki NPC'leri vurursanız rahatlıkla klan reroll düşürebilirsiniz. Ama bence benim tercihim hala Infinity Tower olacaktır. Ya da Discord kanalımıza katılıp çekin. Tamam, şaka yapıyorum. Her zaman Discord kanalına katıl demeyeceğim. Ama siz gene de Discord kanalımıza katılabilirsiniz. Şimdi tekrardan Sailor Adası'na geldik. Çünkü Sailor Adası'nda bitmek bilmeyen NPC'ler var. Bakın burada Stat Reroll adında bir tane NPC'miz var. Ben bu NPC'yi çok seviyorum ve çok sinirleniyorum bu NPC'ye. Çünkü şu Z olayını çıkarmak inanılmaz zor. Size kesinlikle önermiyorum bu arada. Kesinlikle önermiyorum. Önceki videolarımda da söylemiştim. Kesinlikle önermiyorum. Yani bol bol chest'iniz veya bol bol geminiz yoksa asla denemeyin. Şimdi gelelim bu Stat Reroll'lar ne işe yarıyor? Bakın Stat Reroll'lar sizin damage'inizi, canınızı, hasar azaltmanızı, crit şansınızı, crit hasarınızı, pardon şuna hasar azaltma dedim, bu bekleme süresi azaltması, hasar azaltmanızı ve şansınızı arttıran bir NPC'dir. Şimdi bakın eğer bunların hepsini SS yaparsanız bu da okey. Z yapmanıza gerek yok. Z abartı ama yani %2, %5 ihtimal almak istiyorsanız Z yapabilirsiniz. Çünkü damage'de mesela yani 3S'te %35 hasar veriyor. Ama Z'de %37 hasar veriyor. Burada size önerim crit damage'i Z yapmanız. Crit damage'i Z yaparsanız %10 fark yaratıyor. Normal 3S'te %25 iken crit hasarındaki Z'de %10 yani %35 hasar sağlıyor sizlere. Diğerlerine basıp basmamak size kalmış. Tek yapacağınız şey yeterli geminiz varsa şuradan filtreleri seçip 3S'i boş bırakıp otorollamanız. Otorolladıktan sonra zaten o kadar çok gem istemiyor bunlar. Bir tanesi yaklaşık olarak 700 bin ya da 1 milyon geme yakın istiyor sanırım. Zaten bu gemler de sandıklardan bol bol çıkıyor. Şimdi sizlere nasıl gem kasacağınızı göstereceğim. Bakın arkadaşlar title'a girdiğiniz zaman burada sizden %40 gem veren bir tane Golden Tyrant title'ı var. Eğer siz Golden Tyrant title'ı takıp buradaki chestlerden yani herhangi bir chestlerden açarsanız size %40 fazladan gem geliyor. Ve zaten Ascension'ınız fullse buradan da size %105 yani title'la birlikte %150 gem geliyor. Her sandık açtığınızda o title'ı takmayı unutmayın ki size fazladan gem versin arkadaşlar. Bu benim size bir önerimdir. Şimdi gelelim oyunun aksesuarlarına. Arkadaşlar oyunda gördüğünüz gibi bir sürü boss'un aksesuarları var ve bu aksesuarları nasıl alacağınızı anlatacağım sizlere. Şimdi dilerseniz boss adasındaki herhangi bir boss'ları keserek yani sürekli bunlara farm atarak alabilirsiniz. Ve bunlara farm atarken Luck Build ile atmanızı öneririm eğer yeterli hasarınız varsa. Çünkü Luck Build ile atarsanız bunun aksesuarını düşürme olasılığınız daha da yükselir. Hemen şuradan bir tanesini değiştireyim. Ice Queen yapayım. Bakın bende şu anda Luck Build'inde olmamama rağmen Ice Queen Outfit 3.63. Şu an Siyah 1'in en güçlü aksesuarı burada neredeydi? Mage Outfit. Bakın Mage Outfit sizlere hemen takalım. %130 damage veriyor. Ama tabii ki de bu en güçlüsü değil. En güçlüsü ikinci denizde olan Kraken Outfit. O da hemen şurada. Bakın sizlere %140 damage sağlıyor. Peki biz bu Kraken Outfit'i nasıl farmlayacağız? Eğer yeterince güçlüyseniz arkadaşlar Kraken Outfit'i zaten tabii ki de almak isteyeceksiniz. Hemen size onu göstereceğim. İkinci denize bir geçelim. Bakın Punch Adası'na geldim. Punch Adası'nda isterseniz öne gidin ama ben arkaya gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü biz arkadaşlarla arkada kesiyoruz. Arkadan böyle dümdüz ilerleyin. İlerleyin. Üste bir tane bildirim çıkacak. Bakın bildirim çıktı. Bildirim çıktıktan çok az daha ilerliyorum ve burada bekliyorum. Ama bunu tabii ki de tek başınıza yapmayın. Çünkü bu işlem bounty ile gerçekleşen bir işlem. Bounty'niz ne kadar yüksekse çıkma olasılığı yani Kraken ve Serpent'ın çıkma olasılığı o kadar çok artıyor. Bu yüzden yanınızda 4-5 tane arkadaşınızla birlikte farmlamaya çalışırsanız abartmıyorum her 2 veya 5 dakikada bir çıkma olasılığı var. Tabii bu gene bounty'nize bağlı. Bounty'niz ne kadar yüksekse o kadar çok çıkıyor. Ve böylelikle ben mesela bu aksesuarı bir gecede farmlayıp bir gecede fullledim. Bir gecede bana 24 tane geldi ve 24 taneden sadece 2 tane kalacak şekilde fullledim. Size bu Kraken Outfit'in nasıl farmlayacağınızı gösterdiğime göre gelelim oyundaki aura ve kozmetiklere. Şimdi arkadaşlar oyunda gördüğünüz üzere 5 çeşit aura var. Ve bu 5 çeşit auradan size en çok hasarı veren Legendary auralar. Legendary auraların her biri değişmeksizin %15 hasar veriyor sizlere. Bakın bende takılı değil herhalde. Bende bu takılıymış tamam. Ama görünüş olarak bu takılı. Şimdi bu auraları şöyle çıkarıyorsunuz. İsterseniz farm yaparak çıkarabilirsiniz. Bazen farmdan gerçekten çok güzel düşüyor. Ben çoğunlukla farmdan çıkardım. Ya da oyunun kod
kodlarını girerek alabilirsiniz. Oyunun kodlarını girerek trade'lenmeyen aura kasaları veriyor sizlere. Veya tekrardan söylüyorum, Discord kanalımıza katılarak çekilişler kanalındaki çekilişlere katılıp aura kasası alabilirsiniz. Tabii ki de her zaman aura kasası yapmıyoruz ama gene de aura kasası falan yaptığımız zamanlar oluyor. Şimdi bu sizlere %15 hasar veriyor demiştim. Aynı şekilde kozmetiklerde de geçerli. Bu kozmetikleri de aura gibi kasıyorsunuz. Bunlar da şansa düşüyor. Ve oyundaki en iyi kozmetikler şu an 4 tane Legendary var. Ben birisini çıkaramadım. Bu da aynı şekilde %15 damage veriyor ama ekstra olarak da sizlere %20 HP veriyor. Bunları dilerseniz dilediğiniz gibi diğerlerini takıp çıkarabilirsiniz görünüş olarak veya şöyle yapabilirsiniz. Ben tabii ki de biricik Limurum'un maskesini takacağım. Şimdi bu kozmetikte sizlere %15 hasar veriyor dedik. Aura ile birlikte %30 oldu. Şimdi gelelim oyundaki en çok hasar veren eşyalara. Yani tabii ki de rünler arkadaşlar. Şimdi sizlere hangi rünleri nereden çıkaracağınızı anlatacağım. Bakın şu gördüğünüz 2 tanesi hariç diğerlerinin hepsi buradaki Dungeon adasındaki rün dungeon'dan çıkıyor. İster easy girin ister en zorda girin. Ama ben easy öneriyorum. Tabii bu arada zorluk arttıkça çıkma olasılığı da artıyor. Şimdi bakın burada çıkardığınız en güçlü yani size en çok hasarı veren rün Havok rün. Havok rün size %88 damage ve bu damage'i 1.88 ile katlayan özellikle geliyor. Ama tabii ki de bu sizde direkt %88 olmayacak. Çünkü burada aynı Haki'deki gibi rün leveliniz var. Şimdi bu rün levelini nasıl kasıyorsunuz? Eğer rün dungeon'ına girdiyseniz her rün düşürdüğünüzde burada size bir tane XP ekleniyor arkadaşlar. Ya bakın NPC öldürünce değil, rün düşürünce geliyor. Her rün düşürdüğünüzde rün XP'niz artıyor ve bu rün XP'sini fulllerseniz mesela ben Primordial'ı taktım. Bakın %120 damage ile 2.20 çarpanı ile geliyor. Yani bu inanılmaz, gerçekten çok büyük bir rakam. Beleşten %120 damage kazanıyorsunuz. Bu arada aynı bunlar için de geçerli. Yani bunların gücünü de arttırmak için burada rün dungeon'da farmlayabilirsiniz. Şimdi gelelim o 2 tane secret rün nereden çıkıyor? Arkadaşlar o 2 tane secret rün buradaki tower'dan çıkıyor. Tower'ı farmlamanız lazım ve bu tower'ı nasıl farmlayacaksınız hemen onu gösteriyorum. Benim önerim, şu an bende bu 91 yazıyor bu görev içinde. Bunu 30'a çekmeniz. Çünkü bu rünün zorluk arttıkça düşme olasılığı artmıyor arkadaşlar. Düşme olasılığı her zaman aynı. Artıyorsa da cidden çok düşük bir miktarda artıyor ve ben bunu önermiyorum. Çünkü zorluk arttıkça sizin aşama kat etmeniz inanılmaz zorlaşıyor ve bu aşama kat etmeye zorlaşması demek sizin rün çıkarma olasılığınızı düşürmesi demektir. 30'a getirin, her 30'da sıfırlansın, tekrar bu işlemi tekrarlasın. Ve bu işlemi luck'ta değil damage'de yapın. Ne kadar hızlı aşama geçerseniz o kadar düşme olasılığı var. Luck'ta yapmak isteyenlere karşı bir şey diyemem. Damage'de yapmanızı öneriyorum ben. Ben çünkü damage'de çıkardım. Birisi size luck veriyor, birisi size hasar veriyor. Ve bu ikisi sadece, tekrardan söylüyorum, sadece Infinity Tower'dan düşüyor. Rune Dungeon'dan düşmüyor. Ama seviyesini Rune Dungeon'dan kasabilirsiniz. Şimdi gelelim oyundaki ünvanlara. Şu anda en çok hasar veren ünvan Dragon Queen ünvanı 97.5. %97.5. Peki biz bu ünvanı nasıl alıyoruz? Şu an ben aldığım için gözükmüyor ama sizde Locked olarak gözükecektir eğer almadıysanız. Locked'a tıklarsanız pitisini göreceksiniz. 150 piti de çıkıyor. Yani Dragon Queen'i onu almak için Kraken ve Serpent kesmeniz lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Kraken ve Serpent'ı keserek garanti olarak 150. de alabiliyorsunuz. Ama bu size daha erken de çıkabilir. Bana 150'de çıktı her zamanki gibi. Anlattığım taktik ile Kraken ve Serpent farmlayarak Dragon Queen'i alabilirsiniz. Şimdi gelelim oyunun en gıcık hakilerinden birisine. Hemen burada bir tane Conqueror haki var. Şimdi sizin bu hakiyi almanız için gerekli olan birkaç tane gereksinim var. Onlardan bahsedeceğim ve o gereksinimleri yaptıktan sonra Conk hakiyi alabilirsiniz. Şimdi gereksinimlerden birisi şuradaki hakiyi 40 level yapmanız. Bu hakiyi 40 level yapmak kolay tabii ki de. İkincisi Ascension'ı seviye 5'e çekmek. Ascension'ı seviye 5'e çekmek için sürekli Ascension'a gidip gereksinimlerine bakmanız lazım. Ve son olarak da Çöl Adası'nda hemen şurada bir tane daha haki NPC'miz var. Bunu aldıktan sonra, bu zaten kolay bu arada. Bu ne işe yarıyor derseniz, bu sizin mesela H tuşuna bastığınız zaman, şu an bende gözükmüyor, basılıydı çünkü. Sizin saldırıları engellemenize yarıyor. Bunu şöyle otomatik açabilirsiniz şuradan gördüğünüz gibi. Otomatik. Eğer bunu açarsanız mesela statlarınızda sadece statlarınızı HP'ye verin arkadaşlar ve buraya gelin. Bakın dodge left 10'da 10 diyor. Yani hakim şu anda açık. Observation hakim şu anda açık. Ben şuna bir tane vurdum. Bunlar bende tek yedi ama daha yüksek NPC'lere gittiğiniz zaman hemen göstereyim onu da, bir dakika. Bakın 5, 3, 1 ve 0. Şimdi bu her seferinde resetleniyor ve her açıldığında şurada size, her kullandığınızda burada sizin leveliniz artıyor. Bu o kadar önemli bir şey değil ama Konkaki almanız için sizden level 25 olmanızı istiyor. Yani herhangi bir yere kendinizi sıkıştırıp bunu yapabilirsiniz.
Mesela böyle. Bakın bunu ne kadar sürede yaparsanız bilmiyorum. Ben hatırlamıyorum çünkü çok önceden yaptım. Her 30 saniyede bir bu skill aktif olacak bilginize. Bunu da level 25 yaptıysanız tekrardan Şubiye adasındaki Konkaki NPC'sine gidip alabilirsiniz. Ve bunun görevleri de şöyle. Şimdi hakiniz açıkken 500 kere, bakın normal hakiniz açıkken, zaten bunu daha yapmadığınız için gelmedi. Hakiniz açıkken 500 kere NPC kesmeniz lazım. Observation, yani demin bahsettiğim haki açıkken 500 kere dojlamanız gerekiyor. 200 tane boss kesmeniz lazım ve 25 tane herhangi bir dungeon'ı bitirmeniz lazım. Bu en kolayı zaten. Şimdi bunu da aldıktan sonra bunun skill'ini, yani bunun level'ini şöyle kasıyorsunuz. Bu zaten otomatik açık geliyor sizlere arkadaşlar. Aynı haki gibi herhangi bir NPC keserek bunun levelini de 1 arttırabiliyorsunuz. Ve bu sizlere %34, bakın görüyorsunuz, %34 pasif hasar veriyor. Ve bunun şöyle bir yeteneği var. J tuşuna basarsanız şöyle bir şey yapıyor. Aşırı gereksiz bir olay. Hiç gerek yok yani. Ama artistik olsun diye arkadaşlarınıza hava atabilirsiniz. Şimdi oyunda yetenek ağacı denen bir şey var. Hemen Slime adasında. Balçık adasında yani. Şöyle skill ağacı diye bir tane NPC var. Bunu açmanız için sizden belli bir seviye, belli bir gem falan isteyecek. Onları eminim yapabilirsiniz. Bunu açtıktan sonra bakın bende 5000 tane skill point varmış. Şimdi bu skill pointler nasıl kazanılıyor da derseniz, her 250 NPC'de bir tane puan veriyor ve bunu da zaten AFK bırakarak yapıyorsunuz. Farmlayarak yapıyorsunuz. Buradan sizlerin vereceği damage, crit damage ve crit şansı, eğer yeterince puanınız varsa tabii ki de, %25 damage sağlıyor sizlere, %25 crit hasar sağlıyor ve %5 de crit şansı sağlıyor. Bu üçünü fullerseniz hasarınızı rahat bir şekilde arttırabilirsiniz. Ve bunu umarım, bu videomu yeni başlayan arkadaşlarıma söylüyorum. Umarım bu videomu buraya kadar izlemişsinizdir de skill ağacını açıp öyle kasmaya bırakmışsınızdır. Çünkü bu skill ağacını kasmak biraz zor. Ya kolay yöntemleri var da, kolay yöntemleri de gene de zaman aldığı için zor. Kolay yöntemleri de zaten o anlattığım işte 10 tane NPC'yi birden kesmekten geçiyor. Şimdi gelelim Sailor adasındaki Boss Rush NPC'mize. Şimdi bu Boss Rush'lar bize %25 damage, %15 crit damage, %5 de crit şansı sağlıyor. Ve bu Boss Rush coinleri nasıl kasıyoruz derseniz, benim önerim, elinizde Gılgamış varsa Gılgamış Wave'sini otomatiğe basıp bırakın. Buraya kadar izleyen izleyicilerime özel 10.000 tane Race Roll ve 10.000 tane Trade Roll vereceğim. Tek yapmanız gereken yorumlara "abi Auran çok güzel" yazmanız ve ben aşağıdan sizleri bulup Discord'a yönlendireceğim. Ben şu an girmeyeceğim. Easy'ye aldınız. Easy'de öneriyorum. Diğerleri tamam daha yüksek puan veriyor ama arada çok bir fark yok. Easy'yi öneriyorum. Easy'yi yaptıktan sonra yaklaşık olarak 3 veya 4 gecede, yani bilmiyorum hatırlamıyorum ama 3 veya 4 gecede bunu fulllersiniz. Şimdi Boss Rush'ı da fulllediğinize göre gelelim Infinity Tower'a. Aynı olay Infinity Tower'da da geçerli. Gılgamış'ınız, Madara'nız veya Ice Queen'iniz varsa farmlayabilirsiniz. Ve dediğim gibi bunu tekrardan 30'a çekin, çünkü 30'a çekerseniz maksimum verimi alırsınız. Bakın 20, 30, 40. 40'ı çok önermiyorum. 20 ve 30 arası reset yaparsanız en yüksek verimi bunda alırsınız. Çünkü diğer şekilde aşama zorlaştığı için ve siz aşama aşama token aldığınız için, her aşama bittiğinde token aldığınız için 20 ve 30'da yapmanız sizin yararınız olacak. Ve bana göre Infinity Tower'ı fulllemek Boss Rush'ı fulllemekten daha kolay. Çünkü Boss Rush daha zor. Bakın bu da sizlere aynı Boss Rush gibi %25 damage, %15 crit damage ve %5 de crit şansı veriyor. Zaten bu ikisinden %50 damage alıyorsunuz, %30 crit damage alıyorsunuz ve %10 da crit şansı alıyorsunuz. Bu da pasif olarak geliyor. Yani yapmayan varsa şimdiden yapmaya başlasın bence. Şimdi gelelim oyundaki Şubiye adasındaki Blessing ve Enchanter NPC'lere. Arkadaşlar bu Blessing'ler sizin elinizde tuttuğunuz yakın dövüş veya kılıç, fark etmiyor, onun mesela damage'ini, crit şansını ve crit damage'ini arttıran bir NPC'dir. Bakın daha demin sadece damage vardı ama arttırdıkça crit şansı ve crit damage de eklendi. Bunları nasıl arttırıyorsunuz? Sizin elinizde odundan, demirden, obsidiyenden, mitrilden, adamanite'dan ve Diamond'dan olması lazım. Eğer bunlara sahipseniz Blessing ve Enchanter'ı yapabilirsiniz. Aynı şey Enchanter'da da geçerli. Çünkü sizden istediği materyaller bunlar ve Enchanter'ın Blessing'den farklı olarak şöyle bir isteği var sizden. Mesela Imperial Outfit var bende. Bu Imperial Outfit'i level 10 yapmak istiyorum. Materyaller aynı ama sizden istediği ekstra olarak aksesuarın sayısı. Şimdi bakın her bastığında bir tane azalıyor, görüyor musunuz? Bu aşama 3'ten sonra 2 tane istemeye başlıyor. Bu sıkıntı işte. Garanti olarak siz de aksesuar
aksesuarlarınızı 20'den fazla yani 25 veya 30 yaparsanız çok mükemmel olur. Çünkü bazen %90'da bile failleyebiliyor. Ben o ihtimallerin gerçek olduğuna inanmıyorum. Defalarca %90'da failledim çünkü ben. Bakın Kraken outfit base olarak %100 damage veriyor sizlere. Ama siz bunu level 10 yaparsanız %40 damage sağlıyor. Yani pasif olarak %140 damage veriyor. Şimdi gelelim Loveless adasındaki Power NPC'sine. Bu Power NPC ne işe yarıyor derseniz sizden Power şart karşılığı burada gördüğünüz özellikleri çıkarmanızı sağlıyor. Şu anda oyundaki en iyi Power Subject'tir. Ama eğer siz bosslara daha fazla vurmak istiyorsanız da Colossus'u öneririm. Ama yok abi ben işte Dummy'ye şöyle vurmak istiyorum, böyle hava atmak istiyorum, şunu yapmak istiyorum falan derseniz de Subject'leri öneririm. Çünkü Subject'ler şu anda oyundaki en çok damage, en çok crit şansı, en çok crit damage'i veren ve en çok luck'ı da veren Power olduğu için şiddetle bunu öneriyorum. Ben zaten gördüğünüz gibi %38.5'da çıkarmışım. 3.3 crit şansı. Bu arada bir tane daha var bende. Luck'ı 17.4 ile 17.4 ile crit damage de 12.7. Zaten gelebilecek en iyi şekilde gelmiş. Daha iyisini çıkarır mıyım? Tabii ki de çıkarabilirim ama uğraşmak istemiyorum. Şimdi bu power şartlar da herhangi bir NPC keserek alabiliyorsunuz. En iyi olarak şu anda ikinci adada, ikinci denizde, birinci adada farmlayarak yapabilirsiniz. Her iki spotu da keserek yani deprem büyüsüyle. Böylelikle kolay kolay power şart kasabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu power şartı aldığınıza göre bunu takmanız lazım. Tabii sizde fazladan var mı bilmiyorum ama eğer yoksa zaten takılı olarak gelecek size. Takılı değilse de burada çantadan takabilirsiniz. Şimdi bir de Judgment adasındaki spec pasifler var. Bunlar da aynı power'lar gibi ama bunlar elinizdeki kılıca veya yakın dövüşe takılan özellikler. Şimdi mesela benim Dion'da Rampage var arkadaşlar. Bakın Rampage bize ne sağlıyormuş? 29.7 damage'imi 29.3 arttırıyor ve hasarımı da 29.7 yani %29.7'ye kadar arttırıyor arkadaşlar. Bu ne demek? Yani siz bunu sürekli böyle vuracaksınız, dummy'ye vuracaksınız. Belli bir yerden sonra damage'iniz kısıtlanıyor. Yani diyelim sizin base damage'iniz 8 milyonsa bakın size şöyle göstereyim. Şu anda ben 8.9 vurdum. Şimdi bir daha vurursam 8.926 oluyor. Bir daha vurursam 8.943 oluyor. Bunu sürekli böyle deneyeceksiniz. Durduğu bir nokta var. İşte o durduğu bir nokta sizin maksimum damage'iniz oluyor. Yani sizin Rampage'den kazandığınız maksimum damage oluyor. Ama bu süreçte durursanız bu işlemi tekrardan yapmanız gerekiyor ve bu çok can sıkıcı bir durum. İnanın hasar çıkarmaya çalışan arkadaşlarımız beni çok iyi anladı bence. Şimdi tekrardan gelelim. Bu bize 29.3 hasar veriyor. Crit şansı 3.8 ve crit damage'i 6.8. Bu oyundaki en iyi size hasar veren spec pasiflerden birisidir. Gelelim oyuna yeni eklenen Bloodline Stone'lara. Bu Bloodline Stone'lar ne işe yarıyor? Bakın arkadaşlar oyunda en güçlü olarak bir Primordial Bloodline bir de Astral Bloodline var. Primordial Bloodline size astral olarak ekstra %15 luck veriyor ve yakın dövüş veriyor. Yakın dövüş hasar veriyor. Astral Bloodline ise size %10 luck veriyor. Diğeri bakın. Diğeri daha yüksek luck veriyordu ama bunda da Astral Bloodline ise size daha fazla hasar veriyor ama luck'ınızı düşürüyor ve bir de %10 sword damage veriyor. Yani diğerinden farkı olarak diğeri yakın dövüş için, Astral'de kılıç için. Yakın dövüşte hasar veriyorsanız Primordial, kılıçta hasar veriyorsanız da Astral'ı öneriyorum. Bu her 750'de 1 çıkıyor. 750'de garanti olarak Legendary atıyor. Sürekli Primordial da atabilir, sürekli Astral da atabilir. Bu ikisini birden çıkarmaya çalışın arkadaşlar. Zaten bunu da herhangi bir NPC keserek yapıyorsunuz. Gene dediğim gibi ikinci denizdeki o birinci adadan kasılabilirsiniz. Yani tam olarak buradan deprem büyüsüyle kasabilirsiniz. Şimdi gelelim oyuna yeni eklenen reliklere. Ben bunu daha önceki videomda da anlatmıştım bunların nasıl çıktığına dair. Şimdi bakın 1 ve 2'den başlıyorum. 1 ve 2 birinci adada o ilk NPC'lerden çıkıyor. 3 ve 4 birinci adada ikinci NPC'lerden çıkıyor. 5 ve 6 buradaki adalardan çıkıyor. 7 ve 8 Punch adasındaki NPC'lerden çıkıyor. Diğerleri de zaten 1 ve 3'ü de söylemiştim. Şimdi burada crit damage takarsanız belki daha fazla hasar elde edebilirsiniz. Ben denemedim. Çünkü bende zaten eksik olduğu için ben bunu kasmadım. Şimdi buradan bende damage olduğu için söylüyorum. Sizde hangisi var bilmiyorum. Damage'i craftladığınız varsayıyorum. Craftladıktan sonra buradan relic kısmına gelip bunu takmanız lazım. Bu da size %30 damage sağlıyor. Şimdi gelelim oyunun en sıkıntılı özelliğine, en sıkıntılı eşyasına, en sıkıntılı eşyalarına. Yani artifaklara. Ben size şöyle artifak statlarımı gösteriyorum. Bu arada ben de hala daha iyilerini arıyorum ama bir türlü bulamıyorum. Mesela crit şansımı daha çok yükseltebilirim. Damage'im ve crit damage'im. Bunlar max damage'ler değiller. Bunlar max'ın bir altı olabilir. Emin değilim. Şimdi gelelim nasıl yapacağız? Bakın arkadaşlar. Kaskta HP, eldivende damage, göğüslükte crit damage, botta da damage takıyorum. Şimdi bunların alt statlarını sizlere gösteriyorum. Crit damage ve crit şansı var. Eldivende crit damage
crit şansı, göğüslükte crit şansı ve damage, ayakkabıda da crit damage ve crit şansı. Burada artifaklardan çok fazla bahsetmeyeceğim çünkü zaten benim artifak videom var. Detaylı olarak merak ediyorsanız gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar, veya yana sağa sola koyabiliyor muyum bilmiyorum. O özelliği keşfetmedim. Keşfettiysem de şu anda sağa koymuşumdur. Artifaklardan zaten %55 crit şansı. Burada en çok da buradan sağlıyoruz kendimize buff'ı. Crit damage'i %81 ve damage'i 91. En çok crit damage'i artifaklardan sağlıyoruz ve en çok hasarı veren de zaten bizlere crit damage ve crit şansı. Eğer crit damage'iniz yoksa yüksek hasar vermeyi unutun arkadaşlar. Artifaklara basmanız lazım ve o artifak videomu lütfen rica ediyorum, bilmeyenler için söylüyorum, izlesinler. Gelelim son olarak guild'e. Guild'ler sizlere %15 damage, %5 crit damage ve %2 de crit şansı sağlıyor. Eğer bir guild'de yoksanız Discord kanalımızda guild başvuruları var arkadaşlar. Discord kanalımızdaki guild başvuru kısmına statlarınızı ve oyuna kaç saat AFK kaldığınızı yazarsanız sizi uygun görüp alabiliriz guild'imize. Damage rehberim bu kadardı bu arada. Nasıl kasacağınızı falan umarım her şeyi net bir şekilde anlatmışımdır ve umarım her şeyi net bir şekilde anlamışsınızdır. Aklınıza takılan sorular olursa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Cevap vermekten asla çekinmem. Şimdi sizlere ekstra olarak nasıl o hasarı verdiğimi göstereceğim. Bakın ben o hasarı Frostbane klanıyla verdim. Neden Frostbane takıyorum? Çünkü her vurduğumda benim hasarımı garanti olarak 1.25x'e kadar yükseltiyor. Zaten bizde bir Rampage vardı. Bu Rampage ile birlikte mesela bakın göstereceğim. 8.178. Bu hasarı en fazla nereye kadar çıkarabiliriz? Bakın görüyor musunuz? 8 milyonda 13.245 oldu. Şimdi bu hasarı şöyle yapıyorum ben. Şimdi buna birkaç kere vurdum ya. Tam vurduktan şöyle tam biterken ultiyi basıyorum. Tabi bu arada şansa da bağlı. Birkaç denemenizde maksimum hasarı alacaksınız. Çünkü maksimum crit hasarımız, pardon, maksimum crit şansımız yok. Eğer maksimum crit şansımız olsaydı tekte yapardık. Bunu birkaç kere denedikten sonra maksimum hasarınızı zaten siz de fark edeceksiniz ve böylelikle maksimum hasarı vurmuş olacaksınız. Evet, sizlere nasıl maksimum hasarı anlattığıma göre aklınıza takılan soruların olmadığını farz ediyorum. Varsa da dediğim gibi yorumlarda belirtin. Benim bu build'im şu şekilde şu anda. Total statlarım bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım videom sizlere yardımcı olmuştur. Yardımcı olduysa lütfen yorumlarda belirtin. Bu beni çok mutlu ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz, cansınız.